Arkadaşlar şimdi de burada gördüğünüz gibi genç kızlardan biri kaçtı dışarıya. Daha önce de koçumuz kaçmıştı. Ya vallahi bu iki oluyor. Bakın arkadaşlar. Hayvanlarımıza K99 aşısını uygulamamızın sebebi şu ve özellikle bu tarihte uygulamamızın sebebi şu. Eğer kilit sistemi olmasaydı şu anda benim bu gördüğünüz ağırın içinde 100'e yakın hayvan var. Yani bunları ya bir köşeye sıkıştırıp içlerine girip tek tek iğneleyip aşılamamız gerekiyordu. O da hayvanlara çok büyük bir stres sebebi. Zaten biz hep bir de şeyi sorabilirsiniz. Yani bunlar Rıfat böyle sürekli kaçıyor mu diye. Kilit sisteminin faydaları işte 5 dakikada. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatmadan önce size kilit sistemini nasıl açtığımızı, hayvanlarımızın kilitten nasıl çıktığını da göstereyim. Az önce burada gördüğünüz delikanlılara da bir ademin ve B12 iğnesi, yani vitamin mineral iğnesi uygulayacağız. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda koyunlarımıza K99 aşısı yapacağız. Veterinerimiz aynı zamanda sizlere bu K99 aşısının önemini ve karma aşıların önemini bahsedeceğim ve veterinerimizden de bu konuyla ilgili izin verirse bilgiler aktaracağız size. Koyunlarımız bakın gördüğünüz gibi buradalar. Hepsi burada toplanmış haldeler. Toklularımız burada. Toklu hayvanlarımıza da gebe değiller ama K99 uygulayacağız. Şimdi biz hayvanlarımıza K99 aşısını uygulamamızın sebebi şu ve özellikle bu tarihte uygulamamızın sebebi şu. Çünkü doğumlarına artık bugün ayın 23'ü, doğumlarına artık 20 gün gibi bir süre kaldı ilk doğumun başlangıcına. Bu K99 aşısı da anne karnındaki kuzularımızın ishal olmasını ve şimdiden annelerinden bu aşının yavrularına geçmesi için uyguluyoruz. Yani işin aslında annelere uyguladığımız bu aşı sadece annelerin sağlığı için değil, annelerimizin karnındaki kuzularımızın sağlıklı olması için de en önemlisi. Çünkü annelere uyguladığımız bu aşı dolaylı yoldan anne karnındaki yavrularımıza, damızlık, Karacabey merinosu kuzularımıza da geçmiş olacak böylece arkadaşlar. Biliyorsunuz ki koyun işletmelerinde, yani bu et ırkı olsun, süt ırkı olsun, küçükbaş işletmelerinde kuzularda en önemli şey anneden doğduktan sonraki ilk dönemlerde, yeni kuzu olduğu dönemlerde ishal problemidir. Bu ishal problemine dikkat edilmezse arkadaşlar kuzularda toplu ölüme kadar sebebiyet verilebilir. Onun için biz şimdiden daha yavrularımız annelerinin karnındayken damızlık adayları yavrularımız şimdiden biz ishallerini önlemek adına bu gibi önlemler alıyoruz. Şimdi onun için de birazdan az önce size bahsettiğim gibi veterinerimizle birlikte bu aşıları uygulayacağız. Aynı zamanda hayvanlarımızı kilit sistemi, biliyorsunuz ki böyle burası arkadaşlar. Kilit sistemimizi aktif edip hayvanlarımızı kilit otluklarında kilitledikten sonra bu aşıyı uygulayacağız. Ve siz de böylece bizle birlikte kilit sisteminin nasıl çalışmış olduğunu da göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar veterinerimiz arabasıyla geliyor. Veterinerimiz gelirken ben kilidi aktif edeyim. Tabii kilidi aktif etmemiz burada tek başına yeterli değil. Kilidi aktif ettikten sonra kafesin yemliğin içine yem dökmemiz lazım ki hayvan orada onu yemeye çalışırken kilitlenip kalsın. Bakın şöyle şurada bizim kilit sistemimizin bir sapı var. Bunu yukarıya doğru çeviriyorsunuz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şurada dişliler var. Hayvan buraya kafayı soktuğu zaman şu kilitleniyor ve hayvanımız kafasını çıkaramıyor. Ta ki ne zaman biz bu kolu çevirip aşağıya indirdiğimiz zaman yine arkadaşlar. Şimdi burayı kilitledik. Gelin hep birlikte yemleri de yavaşça dökelim ve kilidi alalım. Ondan sonra da aşılarımızı
uygulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kilidi aldım. Bakın şöyle hepsi kilitte. Şimdi veterinerimiz geliyor. Aşılarını uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Veteriner hekimimiz geldi. Ben de şöyle koyunların içine giriyorum. O başladı aşıları yapmaya. Bakın size şöyle hayvanlarımızı arkadan da göstereyim. Kilit sisteminin rahatlığı bu işte. Hiçbir yere kıpırdayamıyorlar. Biz de rahatça aşılarını atıyoruz. Ali abi hoş geldin, kolay gelsin. Abi K99 uyguluyoruz şimdi değil mi hayvanlarımıza? Gebelikleri de artık bayağı belli olmaya başladı abi koyunlarımızın. Arkadaşlar Ali abi de koyun üzerine çok tecrübeli. Ben başladığım ilk günden bu yana hep bana Allah razı olsun tecrübeleriyle hiç yalnız bırakmıyor, yardım ediyor. Arkadaşlar şimdi bir yandan aşımızı uygularken K99 aşısını az önce size de bahsettiğim gibi kuzular için uyguluyoruz ama Ali abi ya şeyi ben merak ediyorum, arkadaşlar da merak ediyor. Bu K99 aşısı sadece kuzu ishali için de değil yani aynı zamanda karma aşı gibi de görev görüyor yok, değil mi abi? Tam karma aşı görevi görmüyor da yani daha doğrusu şöyle gebe hayvanları son bir ay kala yeni doğan kuzular ishalleri için yani ölümcül ishalleri için üretilmiş bir aşı. Aynen abi. Yani o maksatta uygulanan bir aşı. Yani çalışan da bir aşı. Zaten çalıştığımız çiftliklere öneriyoruz yani ki çoğusunda da uyguluyoruz. Ya bilinçli yapan Yani işletmeler zaten bunu uyguluyor, doğru mu abi? Aslında bu yani hayvancılıkta koruma, barınma, besleme bu üç kural geçer. Aynen abi. Aynen. Yani bu hayvancı için de veteriner hekimler için yani bu üç kural uyulduğu sürece yani hastalıklar minimum seviyede seyreder. Aynen. Ne demiştin abi? Koruma, barınma, beslenme. Bu en önemlisi aynen. Yani ben de videolarımda hep bunu zaten arkadaşlara... En önemlisi içlerinde besleme. Besleme değil mi abi? Rasyon. Tabii. Bütün hastalıkların ana sebebi bu. Aynen abi. Yani rasyon ne kadar iyiyse göğüs tutmadan başlayıp ondan sonra hayvanların doğumdan sonraki hastalıklar olur. Annelerin hastalığı olur. Yavrular anneden geçen bağışıklık seviyesine göre hastalıklar olur. Evet abi. Vallahi abi ben de kendim anlattığım videolarda tabii ben senin gibi asla tecrübe ve bilgi sahibi olamam ama yani ben de bu konuyu hep arkadaşlara bahsediyorum zaten. Yani altını hep çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Rasyon. Yani biz hayvanı düzgün besleyemedikten sonra istediğimiz kadar aşılarını düzgün yapalım. İstediğimiz kadar barınma güzel olsun. Ama o zaman hiçbir kıymeti kalmıyor abi bunların. Doğru mu? Doğru. Aslında yani bakım derken de şöyle hem hayvanın yaşam şartları hem de işte bu uygulanan aşı prosedürleri olsun. Veyahut da veteriner hekimlerin rasyonu bazen yani genelde rasyon yapanlar başka arkadaşlar ama onlar biz de sadece ufak uyarılarda bulunuyoruz hani. Aynen abi. Bu rasyonda şu da olsa iyi olur. Tabii. Çünkü mükemmel rasyon diye bir şey yok. Yok abi aynen. Çünkü neden diyeceğiniz süt ırkına göre ayrı rasyon var, et ırkına göre ayrı rasyonlar oluyor. Hayvanın yapısına, iriliğine, kilosuna. Hayvanın cinsine göre ayrı rasyonlar oluyor. Yani o yüzden dolayı ufak bazen değişiklikler olabiliyor rasyonlarda. Şimdi geçen ben bu rasyonla ilgili abi özellikle bu dönemdeki hani doğum öncesi ve doğum sonrası rasyonla ilgili bir video çektim. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de bunun senin gibi. Orada da videonun sonunda arkadaşlara özellikle şunu belirttim. Yani benim bu verdiğim rasyonu dedim alıp dedim kendi hayvanınızda uygulamayın. Olmaz. Çünkü hani bir rasyon ile uğraşan bir arkadaştan bilgi kesinlikle aynı. Daha yok. Çünkü dediğim gibi yani çiftlikten çiftliğe, verimden verime değişiyor bu rasyon. Aynen abi. Bir de elindeki malzemeye göre de değişiyor. Evet. Ama abi ben yine biz aşıya dönecek olursak konuda ben bu K99 aşısından zaten seninle birlikte biliyorsun 2-3 doğumdur uyguluyoruz biz bunu arkadaşlar. Daha önce ben uygulamıyordum. Zaten bu kadar da profesyonel değildik ilk başladığımızda. Çok memnunum ama abi. Yani sen önerdin zaten bu aşıyı da bana. Benim haberim bile yoktu bundan. Çok memnunuz. İshal olayımız baya bir azaldı abi. Daha önceden biliyorsun yani ishalden biraz zayiatlar falan da vermişliğimiz olmuştu çünkü. Evet. Ya şimdi şöyle ishalde sadece bu aşı bütün ishalleri kurtarıyor anlamına gelmiyor. Yani. Bunun haricinde bir sürü başka mesela kripto gibi. Yani ona karşı koruyamaz mesela. Onun gibi başka hastalıklar da var yani. Ama veya biz parazitler kaynaklı olabiliyor. Veya
gene dediğim gibi işte rasyondaki bir dengesizlikten dolayı yeterli bağışıklık alamıyor. Evet. Pika işte sağ sol yalama gibi olaylar oluyor. Ondan kaynaklı ishal oluyor. Yani bunlar bilinen şeyler gerçi de yani tekrarlıyoruz. Biz bu aşıyı uyguluyoruz abi. Bir de doğdukları gibi kuzularımızın ağzına 2 gram spektrum uyguluyoruz. Ve hijyenlerine dikkat edeceğiz. Beslenmelerine dikkat edeceğiz. Bir elimizden geleni yapıyoruz yani yine abi. bu kadar. Aynen. Valla arkadaşlar Ali abi işte gördüğünüz gibi elinden geldiğince bana hep her zaman yardımcı oluyor. Sağ olsun. Her konuda bana hayvancılıkta destek. Çiçek olduğu zaman falan da çok yardımcı olmuştu. Şimdi ben onu da çok fazla yine meşgul etmeyeyim. Fakat ilerleyen dönemlerde yine Ali abiyle böyle kısa kısa da olsa bilgiler size paylaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gebe olmayan toklularımıza da bu aşıyı uyguluyoruz biz. Yani bu aşı sadece kuzu içinde değil, yine anne sağlığı ve hayvan sağlığı için de önemli. Gebe değiller ama gördüğünüz gibi onlara da uyguluyoruz. Bu arada kilit sisteminin faydaları işte 5 dakikada 70 küsür tane koyunun aşısı bitti. Arkadaşlar şimdi koyunlarımızın, kuzularımızın aşılarını bitirdik. Hazır veterinerimiz buraya gelmişken bizim koca oğlanlara, burada gördüğünüz delikanlılara da bir ademin ve B12 iğnesi, yani vitamin mineral iğnesi uygulayacağız. Hem iştahları açılsın hem şöyle biraz kendilerini daha da iyi toparlasınlar diye. Gerçi gördüğünüz gibi tüy yapıları olsun, kiloları olsun düzgün ama hiçbir zararı yok B12 vitaminiyle Adem'inin. Şimdi veterinerimiz Ali abi iğneleri aracından almaya gitti. Gelsin hep birlikte devam edelim. Tutmamı ister misin abi? Oo iyi. Gerek kalmadı. Şimdi bunun Adem'ini ve B12'sini yaptık. Sıra geldi 7 numaraya. İyi abi değil mi sağlıkları bunların? Kiloları falan. Efendim? Bir tek bir sinek sorunumuz var ama ona da yapacak bir şey yok. Abi yapacak bir şey yok Sine ya. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar şimdi hayvanlarımız bunlar 8 aylık falan oldu. Belki 4-5 aydır hiçbir vitamin, mineral takviyesi almıyordu. Bugün böyle hatırlayıp bu B12 ile Adem'ini yaptığımız onun için çok iyi oldu yani. Bu 2-3 ayda bir yapılsa yapılabilir galiba değil mi Ali abi B12 ile Adem'in? Ya aslında düzenli olarak ayda bir kere yapılsa iyi olur. Oo, ayda bir kere bile yapılsa daha iyi olur diyor. Ben de aynen bunu başka yerde de okumuştum abi. Evet arkadaşlar, veterinerimiz Ali abi şimdi uğurladık. Koyunlarımızın aşıları, K99 aşıları bitti. Bir de işte az önce gösterdiğim gibi koca olanlara vitamin vurduk. Valla o da aradan çıkmış oldu. Bundan sonra da ayda bir onu tekrarlamayı düşünüyorum. Yani bu arada arkadaşlar işte bakın kilit sisteminin de öneminden size bahsetmiş olayım. Yani gördüğünüz gibi bütün hayvanlar kilitte. Yani bu bizim kontrolümüzde olan bir şey. İstediğimiz zaman hayvanlarımızı bu şekilde kilitle alıp işte tedavilerini, aşılarını, iğnelerini şöyle içlerine gireyim bir de içeriden göstereyim size. Rahatça uygulayabiliyoruz. Yani eğer kilit sistemi olmasaydı şu anda benim bu gördüğünüz ağırın içinde 100'e yakın hayvan var. Yani bunları ya bir köşeye sıkıştırıp içlerine girip tek tek iğneleyip aşılamamız gerekiyordu. O da hayvanlara çok çok büyük bir stres sebebi. Zaten biz hep amacımız hayvanlara stres yaşatmamak, rahat etmelerini sağlamak. Böyle hiçbir stres yaşanmıyor. Ya da yine kilit sistemi olmasaydı nasıl yakalayacaktık? Hayvanları tek tek kovalayarak yakalamaya çalışacaktık. Ki onu da az önce toklulara K99 gebe olmayan toklulara K99 yaparken gördünüz. Onlar kilit sistemine çok alışık olmadığı için 3-4 tanesi girmemiş kilide elle yakalamak durumunda kaldık ve yani ne kadar zorlandığımızı orada bile gördünüz arkadaşlar. O yüzden
işletme yapacak olan arkadaşlarıma kesinlikle bu kilit sistemini tavsiye ederim. Zaten süt işletmesi yapıyorsanız olmazsa olmaz, ki etse bile bu gibi durumlar için kesinlikle bence olması gereken şeylerden biridir. Şimdi hayvanlara şöyle bir genel arkalarından da ben size bazı görseller çekeyim. Artık hayvanlarımızın gebelikleri baya belli durumda, ki bazıları meme bile göstermeye başladı arkadaşlar. Mesela bakın, şu hayvanımız ilk doğuracak hayvanlardan bir tanesi. Memeleri görüyor musunuz? Yani ne kadar büyük, şişmiş. Bu en büyük gösterge doğumun yaklaştığının bize. Daha önceki videolarda bahsettim mi bilmiyorum. Şimdi doğumlara çok az vakit kalınca birçoğunun memeleri şişecek ya da belki doğumlar başladığında da yapabilirim. Ona tam karar vermedim. Ne yapacağız orada da? Hepsine tek tek ultrason yapmak yerine bunları yine böyle kilide alacağız. Gözle gebeliklerinden emin olduklarımızı işaretleyeceğiz. Şüpheli kalanları ultrason yardımıyla gebe mi değil mi diye kontrol ettikten sonra gebe olmayanları, yine kesin değil ama gebe olmayanları belki bu topların, boş topların yanına ayırabilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, videoyu kapatmadan önce size kilit sistemini nasıl açtığımızı, hayvanlarımızın kilitten nasıl çıktığını da göstereyim. Az önce yine kilidi kapattığımız şurada kol vardı. Bakın şu kol. Şu an kilit kapalı, kilit açık pozisyonda bu kol. Ve bütün hayvanlarımız kilitte gördüğünüz gibi. Şimdi kilidi buradan aşağıya indirip şu şekilde kapattığım zaman arkadaşlar, bakın gördünüz mü? Bütün hayvanlarımız tek hamlede kilitten çıkmış bulundular. Yani bu açıdan ve her yönden bu kilit sistemi çok rahatlık bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de burada gördüğünüz gibi genç kızlardan biri kaçtı dışarıya. Daha önce de koçumuz kaçmıştı. Ya vallahi bu iki oluyor. Bakın arkadaşlar. Bunun, bakın. Ya Rabbim yaradanım ya. İnşallah rahat yakalayabiliriz. Bunun kaçış anının videosunu çekemedim ama güvenlik kameralarından bunun görüntüsünü alıp size paylaşmaya çalışacağım. Bakalım yakalayabilecek miyiz hayvanımızı? Bir de şimdi köpeğimiz gitti yanına. O da stres yaşatıyor. Ben şu kamerayı önce şuraya şöyle koyayım. Bakalım, inşallah yakalarız arkadaşlar. Yakalayamazsak işimiz çok zor. Gel bakalım güzel kızım benim, gel. 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 Kendi girdi. Kendi çıktı, kendi girdi arkadaşlar. Vallahi büyük şans. Kendi çıktı, kendi girdi. O çıkınca şimdi buradan, bakın şurada benim güvenlik kamerası var arkadaşlar. Tam köşede. Bu güvenlik kamerasından ben kaydı bulup kesinlikle size göstereceğim nasıl kaçtığını. Ben şimdi kilitleri kapattım arkadaşlar. Size kilidin kapatılış videosunu gösterdikten sonra buranın kilidi, bakın şu tarafın kilidi ayrı. O şuradan açılıp kapanıyor. İçeri girip kapanıyor. Ben buradan böyle yürüyerek geldim buraya arkadaşlar. İçeriye girdim. Ben içeriye girince bunlar tabi alışık da olmadığı için direkt şuradan koşup arkadaşlar tak dışarı atladı. Yani onun kaçış anının görüntüsünü, çok kaliteli bir görüntü olmayacak. Evet o, ama kesinlikle size paylaşacağım. O kaçınca dışarı ben tabii panik yaşadım, üzüldüm yakalayabileceğiz mi diye. O buraya geldi arkadaşlar, bakın. Önce şuraya geldi. Ben şuradan böyle onu bu tarafa geçirdim. Bereket ki bu kapı açıktı, buradan dışarıya çıkmadı. Hemen ben ilk müdahale bu kapıyı kapattım arkadaşlar. İşte ondan sonra şu tarafa gitti. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Ya çiftlikte böyle anlar oluyor. Yani yorucu olabiliyor da bir koyu koç yakalamaya çalışmak, ama olsun, bizim işin de bir yandan da olumlu tarafından bakmak lazım. Rengi diyelim. Ama çok şükür kazasız belasız prensesi yakaladık. Koçun adını uçan koç, kaçan koç koymuştuk yanlış hatırlamıyorsam, ikisinden biriydi.
Bunun adını ne koyalım? Uçan prenses mi olsun? Ne olsun? Bunu lütfen yorumlarda siz de belirtin arkadaşlar. Bir de şeyi sorabilirsiniz. Yani bunlar Rıfat böyle sürekli kaçıyor mu diye. Normalde hiç kaçmıyor arkadaşlar. Özellikle anaçlarda hiç böyle bir durum yaşamadık. İşte bir koç kaçmıştı. O 1 oldu. Bu da 2 oluyor. Bir de yalan olmasın yine ağırı ilk yaptığımda kaçmıştı birkaç koyun ama onların saymıyorum çünkü o zaman şu yani ipler yoktu. Şimdi zaten bu ipler olmasa bu kilit sisteminin üstünde 2 sıra gördüğünüz gibi boylu boyunca ip var. Bu ipler olmasa yine kaçarlar. Bunları burada asla tutamayız. Yani bunun da kaçmasının sebebi ben girdim içeri bir de az önce biliyorsunuz iğne atıldı. Bir tık daha olsa canları yandı. Şimdi tekrar öyle canım yanacak endişe korkusuyla pat gitti arkadaşlar. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz şeyler varsa kesinlikle sormaktan çekinmeyin. Yorumlara olabildiğince, elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum sizlere. Videomuza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.